Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, lemalardan 17. lemadan 12. notaya geldik. 12. notada ölüm rabıtası var. İhlas Risalesi 15 günde bir okumamız tavsiye edilen İhlas Risalesi'nde işte medar-ı necat ihlastır deniyor. Yani kurtuluş sebebi, tek kurtuluş yolu ihlastır. İhlası yakalamaktır. İhlasın zirvesine çıkmaktır. O zirvede kalmak, kalabilmektir. İhlası, hakiki ihlası elde etmek için, ona ulaşmak için de iki yol orada. Önceden beri iki ana yol takip edilmiş. Birincisi, şimdi burada okuyacağımız, örneğini okuyacağımız ölüm rabıtası. Ölüm rabıtası yapmaktır. Rabıtayı mevt. Yani bu tabi ehli tasavvufun yaptığı ölüm rabıtası var. Farklı şekillerde de yapılabilir. Hatta orada hiç faraza, hayale lüzum kalmadan doğrudan doğruya, yani herkes kendi cenazesini görebilir, kendi ölümünü böyle hissederek bu rabıtayı gerçekleştirebilir diye yolu tanımlanıyor. Bir de İhlası kazanmanın diğer yolu da masnuat-ı ilahiyenin tefekkürü. Yani Allah'ın sanat eserlerini tefekkür etmek. Her yerde onun eserleri. Nereye bakarsan bak, onun eserlerini görüyorsun ya, onu hatırlıyorsun ya. Eserden müessire giderek, sanattan sanatkarı düşünerek onunla beraber olmak. İhlas bu zaten. Evet, şimdi 12. notayı okuyalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey bu notaları dinleyen dostlarım! Biliniz ki ben hilaf-ı adet olarak gizlenmesi lazım gelen Rabbime karşı kalbimin tazarru ve niyaz ve münacatını, bazen yazdığımın sebebi ölüm dilimi susturduğu zamanlarda dilime bedel kitabımın söylemesinin kabulünü rahmet-i ilahiyeden rica etmektir. Evet, bir gün ölüm hepimizin dilini susturacak. Değil mi? Artık konuşamayacağız. Ne kadar hatip olursak, ne kadar dilimiz güzel dönerse dönsün artık dönmeyecek. Ondan sonra dilimizin yerine kitabımız konuşsun. Veya işte bizim böyle yaptığımız programlar gibi, değil mi? Programlar kayıtlara geçiyorsa bunlar izlenmeye devam edebilir, dinlenmeye devam edebilir. İnşallah bu okuduğumuz derslerde bizim vefatımızdan sonra, ölümümüzden sonra da farklı platformlarda böyle istifade etmek isteyenlerin istifadesine sunulur. Biz de onların dualarından mezarımızda feyizleniriz inşallah. Öyle söylüyor. Yani yazmanın sebebi bu. Hayat fani, kısa. Halbuki manalar bakidir. Dolayısıyla ölüm dilimi sustursa bile diyor, kitabım benim bedelime söylesin diye rahmet-i ilahiyeden bunu dileyerek yazıyorum. Evet, kısa bir ömürde hadsiz günahlarıma kefaret olacak muvakkat lisanımın tevbe ve nedametleri kafi gelmiyor. Sabit ve bir derece daim olan kitabımın lisanı daha ziyade o işe yarar. İşte bu notaların telifinden 13 sene evvel. Evet, 1920
tarihini 60-13 sene evvel dediği. Yani 20'lerde Bediüzzaman Hazretleri İstanbul'da esaretten dönmüş. Birinci Dünya Savaşı'nda talebeleriyle beraber bir milis gücü oluşturmuş. Ruslarla Kafkas cephesinde, Doğu cephesinde, Pasinler'de, Bitlis'te mücadele vermiş. Sonra Bitlis'te esir düşmüş. Kosturma vilayetine götürülmüş. Orada esaret kampında 2,5 yıl kadar kalmış. Sonra Rusya'da işte ihtilal oluyor. Bolşevik ihtilalinin karışıklığından yararlanarak tekrar dönmüş İstanbul'a gelmiş. 1918 yılında tabii Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmışız. O İttihat Terakki hükümetinin liderleri Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa memleketi bırakıp kaçmışlar. İngilizler 1920'de İstanbul'u işgal etmiş. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'den hemen hemen çok kısa bir süre önce, 30-40 gün önce 16 Mart 1920'de İngilizler Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesine dayanarak, yani Birinci Dünya Savaşı'nın galip güçleri isterlerse, gerekli görürlerse Anadolu'nun Osmanlı topraklarının istedikleri bölümünü işgal edebilirler diye böyle bir madde koydurmuşlar. Her taraftan tabii mağlubiyet haberleri gelmiş. Kendi içimize çekilmişiz. Kendi şu andaki Türkiye'nin içinde de daha işgale uğramışız. İşte o yıllarda Bediüzzaman İstanbul'da, o da bir arayış içerisinde. Yani böyle işte bu memleket nasıl kurtulur, bu millet nasıl kurtulur? İslam'dan koptuğu için, manevi değerler alt üst olduğu için bu yenilgiler yaşanmış. Tekrar nasıl ayağa kalkılır? İşte o zaman Fütühül Gayb, Abdülkadir Geylani'nin eserini okuyor. Yuşa Tepesi'nde, Sarıyer taraflarında, inzivalarda düşünüyor, bir yol arıyor. Dolayısıyla o tarihe işaret ediyor bu. Tekrar okuyorum. Bu bilgiyi verdikten sonra. Evet. İşte bu notaların telifinden 13 sene evvel, yani 1920 yılında dağdağlı bir fırtınayı ruhiye, yani ruhumda fırtınalar koptuğu zamanlarda, o fırtınaların neticesinde eski Said'in gülmeleri yeni Said'in ağlamalarına inkılap edeceği hengamda, gençliğin gaflet uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım bir anda münacat ve niyaz Arabi yazılmıştır. Bir kısmının Türkçe meali şudur ki, aslı Arapça yazılan bu yakarış, yani bir münacat. Ey Rabb-ı Rahim'im ve ey Halik-i Kerim'im, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Yani o yıllarda Üstad çok da yaşlı değil. 1920 dediği demek ki 1886-87
yılında doğmuş. Yani 43 yaşlarında. 43, yani benden, şu andaki halimden 20 yaş daha genç. Ama harbi umumiyi gören ihtiyardır diye öyle bir kanaat doğmuş. Yani o Birinci Dünya Savaşı'nı gören, özellikle savaşın içinde cephede yaşayan, Rusya'da esir düşmüş. يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ şiba sırrıyla İhtiyarlar Risalesi'nde bunu söylüyor. Öyle günlerdir ki çocukları ihtiyarlatan günler. Evet, mahşer için bu benzetmeyi yapıyor Kur'an. Ama bunu işte kendi yaşadığı o yıkılışlar, çökülüşler, devrilişler devri içinde Bediüzzaman söylüyor. Evet. Eski Said'in gülmeleri yeni Said'in ağlamalarına inkılap edeceği hengamda gençliğin gaflet uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım bir anda şu münacat ve niyaz Arabi yazılmıştır. Bir kısmının Türkçe meali şudur ki: Ey Rabb-ı Rahim'im ve ey Halik-i Kerim'im, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Yani ilk, dünyadan sonra ilk menzil birinci kapı. Ömür biter, yol bitmez diyoruz ya, yani daha ne yollar var. İlk, dünyadan sonraki ilk mekan. Son durak değil yani, ilk durak hatta. Son durak kara toprak derler, bu tabir yanlış bir tabirdir. Değil mi? Daha ne yolculuklar var önümüzde. Kabirden, haşirden, sırattan geçen cennete, cehennemi aşıp cennete uzanan, cennetlere çıkan ne yollar var. Onun için son durak demiyor, ilk mekan. Evet. Evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyayı kati bir yakin ile, kesin bir kanaatle anladım ki Halik'tir, Halik'tir. Yani helak olucudur, gider ve fanidir, ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefs-i emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Hilebaz yani. Tuzaklarla dolu bir yer. Bir lezzet verse 1000 elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse 100 tokat vurur. Dünyayı anlamak çok önemli. Dünyayı anlamak için de dünyadan sonrasını düşünmek lazım. Bu benim anladığım diyor, benim gibi hususan nefs-i emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddar, çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse 1000 elem takar çektirir, bir üzüm yedirse 100 tokat vurur. Evet, bundan sonra asıl ölüm rabıtası dedim ya, ihlasa ermenin, ihlas sırrını yakalamanın iki esasından birisi ölüm rabıtası. Şimdi ona giriyor. Ey Rabb-ı Rahim'im,
Ve ey Halik-i Kerim'im, küllü atin karib. Yani bütün gelecekler yakındır. Sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergâh rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kâliyle bağırarak derim. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. Şimdi kabrime teveccüh edip giderken diyor, hepimiz kendimiz için düşünelim. Artık hayatımız bitti. Değil mi? Nefeslerimiz tükendi. Vefat ettik. Cenazemiz götürülüyor. Gömülmeye gidiyoruz mezarlığa doğru, kabre doğru. Cenazemiz götürülüyor. Biz artık tabut taşıyan değil, tabutun içinde olan ve mezara gömülecek kişiyiz. İnsanın en muhtaç olduğu, değil mi? En muhtaç olduğu, artık her şey bitti, geriye dönülmez. O zaman işte ruhu böyle niyaz ediyor. Ruhumuzun niyazı. Bir daha baştan başlıyorum. Kesmeyeceğim bir daha. Ey Rabb-ı Rahim'im ve ey Halik-i Kerim'im, küllatin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergâh rahmetinde cenazemin lisanı haliyle, ruhumun lisanı kâliyle bağırarak derim. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerine durdum. Herhalde böyle olacak yani, ruhu olayı seyredecek insanın. Kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerine durdum. Başımı dergâh-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşyiciler, yani beni gömenler, uğurlayanlar, beni bırakıp gittiler. Senin affı rahmetini intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida edip el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmeten lil alemin olan Habibin aleyhissalatu vesselam senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerim'im ve ey Rabb-ı Rahim'im, senin Seyfi ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem müsi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip
senin dergahına avdet etmek istiyor. 60 sene, 70 sene. Allah bilir. Ne kadar sene. Sonra senin dergahına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiatlarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabut yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ahirül kelami fid dünya ve evvelül kelami fil ahireh ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, dünyada son söz, ahirette ve kabirde ise ilk söz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da onun Resulüdür. Evet, böyle 12. nota tamamlanmış oluyor. Evet sevgili dostlar, ölüm rabıtası dedik. Tabii bunu zaman zaman okumamız lazım. Kendimiz tabii bu rabıtayı yapmamız lazım. Ölümü hep başkaları için düşünürüz. Değil mi? Nefsimiz kaçar yani böyle. Kendisi için düşünmez. Kendisinin sanki polattan bir vücudu varmış gibi, hiç ölmeyecekmiş gibi bir yanılgı içerisinde yaşar. Minarede ölü var diye acı bir sala, er kişi niyetine saf saf namaz, ne âlâ. Böyledir de ölüme kimse inanmaz hala. Ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan. İşte onun için ciddi bir tefekkür yani böyle ölüm rabıtası yapmak gerekiyor. Onun için mezarlıklara gitmek gerekiyor. Mezarları ziyaret etmek gerekiyor. Yani oradakilere böyle Fatiha okumak, Yasin okumak için değil. Evet gitmişken okuruz yani kendimize okuruz. Onların da ruhuna bağışlarız. Okunmasın demiyorum ama esas mezarlığa gitmenin amacı dünyanın faniliğini görmektir. O tablo içerisinde tefekkür etmektir. Dolayısıyla dünyanın bizi aldatmaması için bu rabıtayı yapmaya ihtiyacımız vardır. Eksiru zikra hadimil lezzat buyurmuş sevgili Peygamberimiz. Yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok hatırlayın. Çok hatırlayın. Onun için bir tek burada geçiyor. Mesnevi'de aynısı var. Bu arada Üstad'ın İstanbul'da yazdığı eserlerden olduğu için bu 17. nema da orada yer alıyor. Cenab-ı Hak gerçekten kolay öğrenilmiyor. Ölümün hak olduğunu, dünyanın fani olduğunu, hiçbir şeye malik olmadığımızı, malikimizin Allah olduğunu tam öğrenip, böyle içselleştirip, tam bütün hücreleriyle hissedenlerden olmayı nasip etsin. Çünkü bunu hissedersek dünya bizi kolay aldatamaz. Dünya kolay aldatamaz. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Dünya sevgisi de buradan, ebediyet tevehhümünden doğuyor. Dünyanın faniliğini unutmamamız lazım. Dünyanın fena ve fani yüzünden kurtulmamız lazım. Bir güzel yüzleri var,
gerçek yüzü var. Dünyanın 3 yüzünden ikisi gerçek, biri yalandır. Yalan yüzü işte bu fena ve fani yüzüdür. Ahireti Allah'ı unutturan yüzüdür. Ehli gafletin melabegahıdır. Yani oyun eğlence yeridir. Oyun eğlence sırasında insan düşünemez. Dolayısıyla gaflet içerisinde geçer zamanı. O yüzden kurtulup Allah'a bakan ve ahirete bakan yüzleriyle dünyaya muhatap olursak, ölüm rabıtası da bize yardımcı olur inşallah. Böyle en az zararla, yarayla kurtuluruz. Hepimiz gidiyoruz çünkü. Gitmemek elimizde değil. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Yolcu yolunda gerek. Gideceğimiz yere iyi hazırlanmak için buradayız. Dünya kendisi için değil, sonsuzluğa hazırlanmak için bize verilmiş bir fırsattır. Rabbimiz bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin diyerek burada noktalayalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.